Galiba başardık gibime geliyor. Arkadaşlar merhaba. Evet, bekleyelim biraz. Şu anda kimse yok. Evet, bir kişi geldi. Merhaba, hoş geldin. Yalnız buradan yorumları göremiyorum. Bir yorum yazarsan sevinirim. Çoktan beri canlı yayın da yapmadık. Ben burada iPad'den de bir inceleme yapayım. Canlı yayınlar. Okey. İzmir'den selam abi. İzmir'e selamlar. Vay 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 vay. Pazar günü İzmir'den selam geldi. Ne güzel. Kardeşim hoş geldin. Sefa getirdin. İzmir'e de kucak dolusu selamlar. Ben kamerayı şöyle öne vereyim. İsviçre'deyiz. İsterseniz müsaade ederseniz. Çoktan beri İsviçre videoları isteniyor. Sesim geliyor mu? Bir yazar mısınız? Ses iyi mi? Şu anda 4 kişi olduk. Ahmet Yaşar hoş geldin kardeşim. Biraz evvel dediğim gibi çoktan beri İsviçre'den istiyorsunuz ama maalesef şu havaya bakın, yani sislerin içindeyiz. Bulutların altında yaşamaya uğraşıyoruz. İsviçre'nin pazar günü yaşamı maalesef böyle oluyor. Ama istiyorsanız gelin şöyle bir İsviçre'de gezelim. Ne dersiniz? Ben şimdi arabayı kullanacağım. Ara sırada yorumlar gelirse, bakarsam, görürsem ona göre de tabii ki cevap vermeye çalışırım. Herhangi bir yorumu kaçırırsam affedin, özür dilerim. Yoksa normalinde bana bir kişi böyle yorumları devamlı okur. Ses geliyor, görüntü net abi. Teşekkür ederim Ahmet. Allah razı olsun senden bu bilgiler için. Buraları bizim mekan. Ben burada yaşıyorum. Burası İsviçre, Kanton Thurgau'dayız. Şu anda 7 kişiyiz. Bir like geldi. Like tuşuna basarsanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Bizim komşu da eve gidiyor. 8 kişi olduk, 2 like olduk. Evet. Araba videoları istendi. Yalnız işte havalar biraz kötü gittiği için şansıma ya yağmur yağıyor, yok rüzgarlı oluyor. Ama şimdi yağmur yok, şey yok, iyi yani, o konuda iyiyiz. Biraz hava sisli, böyle bulutlu. Hava sıcaklığı dışarıda 3 derece şu anda. İsviçre için sıcak sayılır. Çoktan beri canlı yayın yapmadım. Biraz evvel bir açtım. Deneme falan yaptım. Olmadı. Tekrar kapattım ama açılmıştı galiba. Kusura bakmayın, sonra kapatmak zorunda kaldım. İsviçre'deyim. Bakın şimdi Kanton Thurgau'dan St. Gallen'e geçtik. Vil şehrine geliyoruz. Buralarını tanıyanlar, bilenler. Yorum geldi. Bu yaz tatilini Antalya'da mı yapacaksın? Bu yana Kıbrıs tercih ediyorum. Sen bir kere galiba yazmıştın bana Kıbrıs için. Evet kardeşim, yalnız işte bu nasıl diyeyim, tatil konusunu ben de yalnız karar veremediğim için, ailece gittiğimiz için, çocuklar da geliyor, torun da geliyor. Tekrar Antalya'yı istediler. Herhalde tekrar Antalya'ya gideceğiz. Kesin bir şey yok yani. Daha ne tarih belli, ne otel belli. Belli, nasip kısmet. Bakarsın belki de Kıbrıs'a gideriz. Antalya'yı istiyorlar ama ben Kıbrıs konusunu bir açarım, bir söylerim. 11 kişi olduk. Hoş geldiniz. Hepinize saygı ve selamlar. İsviçre'den kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Hava soğuk olsa da kucak dolusu sıcacık selamlar İsviçre'den.
Burası Vil şehri, Kanton St. Gallen'e ait. Türkiye pahalandı, evet, bazı konularda pahalandı, otellerde de pahalandı, bunu da fark ettik. İşte onun içinde bazı vatandaşlar, ben de onlardanım, 2 kere gidiyorduk otele, geçen sene bir kere gittik mesela. Neden? Pahalı olduğu için ayağımızı tabii ki biz de yorgana göre uzatmamız lazım. İsviçre'yi merak edenler, buyurun size İsviçre. 8 kişiyiz. Ya biraz evvel 11 kişiydik. Nereye gittiniz? Bak, bunlar da pazar gezisine çıkmışlar yemekten sonra. Saat de gözüküyor kilisede. Saat 2'yi 17 geçiyor. İsviçre'de, Türkiye'de 4'ü 17 geçiyor, değil mi? Bana like verirseniz beni YouTube ilerlere atar ve daha fazla misafirlerimiz de gelir. 12 kişi olduk. Hepiniz hoş geldiniz. Bu soldaki binaları yeni yaptılar buraya. Sağ tarafta Migros, ilerisi hemen tren istasyonu. Bu gördüğünüz tam caddenin üstündeki lambalar geceleyin tabii ki karanlık oldu mu yanmaya başlıyor. Noel bayramı yüzünden bunları taktılar buraya. 5 like var, 11 kişiyiz. Bugün beğenmiyor musunuz, beni beğeni göndermiyorsunuz ya? Bir yanlışlık mı yapıyorum? Bir yorum geldi ama kaçırdım. Mesela abi, Eylül ayında Antalya'da, evet kardeşim, biliyorum. Antalya tarafı bayağı pahalılaştı. Ama Türkiye pahalılaştı. Türkiye pahalılaştı derken dikkat etmek lazım. Bütün dünyada pahalılık var. İsviçre'yi konu olarak, şimdi o dosyayı açacak olursak, sigortalar, sağlık sigortaları filan aşırı pahalaştı. Genelde senelerden beri o bizim belimizi biraz büküyor gerçekten. Burası Almanya gibi değil. Sağlık sigortalarımızı kendimiz ödüyoruz. Ve ev kiraları çok pahalılaştı. Bunu da tabii ki kirada oturanlar da size şahit olabilir. 13 kişiyiz. 12 like var. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ederim. Hiç bildirim yapmadan bu canlı yayını açtım. Buna da şükür. Bu kadar kişi tabii ki vakit ayırabiliyor, bakabiliyor. İleride şimdi araba satış yerleri var. Oradan şöyle bir gezdireceğim size. Arabaların aralarından geçeceğiz. Detaylı görmeseniz de bakın. Oraya zaten araba cenneti deniyor. Ben de bu şimdiki Toyota'yı oradan aldım. Ve arabamdan aşırı memnunum. Yani fiyatına baktığım zaman, içindeki özelliklere baktığım zaman çok memnunum. Kullandığım araba Toyota CHR GR 2000 motor. Yani çok memnunum yani gerçekten. Fiyatına göre özellikleri filan, konforu, yakıtı, plug-in hibrit, fişlen de doldurabiliyorsun. 80 kilometre gidiyor. Ve nasip olursa ayın 26'sında arkadaşlar çayı kahveyi hazırlayın, beraber Sıla yoluna gideceğiz. Tek istediğim şey zaten Bulgaristan otobanını size özel göstermek. Bakın, geldik araba cennetine. Burada ne bileyim artık, bakın kaç tane araba var, bakın. Çoğu yeni bunların. Bakın yani, bak sağ tarafta bütün binalar buraya ait. Bu adam ufak bir tamirat yerinden başlamış, tek kişi yalnız. Bakın seneler sonra bu adam nasıl büyüdü. Bakın şöyle de göstereyim. Hepsi bunun yani. Hepsi aynı garaj. Ya abi bekleseydin ya aşağıda. Ve bütün markalar var gibi bir şey yani. Yok burada.
Burada buraya vakit geçirmeye çok geliyorlar, böyle arabalara falan bakıyorlar, fiyatlarına bakıyor. Artık fiyatlarda yazmıyor. Böyle QR kod var. Gidiyorsun oraya telefonundan tak diye, ondan sonra arabanın özellikleri, kaç para, taksitle alacaksan ayda kaç para ödemen lazım, kilometresi ne, özellikleri hepsini gösteriyor. Yani eskiden böyle büyük bir kağıt oluyordu. Biliyorsunuz ben çok araba videoları çekiyordum, size gösteriyordum. Artık QR kod lan bunlar. Bakın burada Tesla sevenler. Sağlı sollu Tesla. İnşallah kalite güzeldir. Görünüş kalitesi nasıl? Biraz şey belli oluyor. Cam belli oluyor. Kusura bakmayın, o kadar olacak. Şimdi bazen yağmur yağdığı zaman insanlar burada üstü kapalı olduğu zaman geliyorlar, burada vakit geçiriyorlar. Arabalara falan bakıyorlar. Bilhassa yabancılar zaten. Bizden var. Arnavutlar var. Eski Yugoslavlar var, çeşit türlü. Burada vakit geçiriyorlar. Arkadaşlar, yani yaşadığım yerleri size de göstermek istiyorum. Bakın Dacia, Volkswagen. Şu soldaki Renault'lar hepsi elektrikli. Renault 5 yeni model yaptılar. Güzel araba ama çok elektrik yakıtı çok yüksekmiş. Onu geçen de okudum. Bir magazinde okumuştum. 18 kişi olduk. 15 like. Hoş geldiniz. Kia. Hanımda Kia var. Çok memnun. Valla geçen de diyor ben bu arabayı değiştirmem diyor. Bu araba bana yeter diyor. Ya biz de zaten artık ihtiyarlamaya başladık. O kadar fazla, yani 1000 kere arabada değiştireceğimiz gibi şey değil yani. Şöyle bir yorumlara bak. İyi yayınlar Murat Bey. Celik'e teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Vallahi abi, turizmde Türkiye'yi aşırı pahalı Yunanistan'a ve Kıbrıs'a kaçırdılar. Yerli turiste aç gözlü turistçiler yüzünden abi. Ya şimdi tabii biraz faydalanmakta isteyen var ama şunu da söyleyebilirim. Gerçekten pahalılık da var tabii ki. Ve sırf Türkiye'de değil, yanlış anlaşılmasın şimdi. Çoğu yerde pahalılık var ama tabii mühim olan para gücün. Kazandığın parayla yaşadığın ülkede nasıl yaşayabilirsin, neler alabilirsin, bunlar hep mühim. Şimdi Audi sevenler var. Size de bir kıyak yapacağım. Bakın burada da Audi'lere bakın. Audi sevenler buyurun. İsterseniz daha fazla bir kıyak yapayım. Öbür tarafta da varmış. Dikkat etmek lazım. Oklara buradan giriş var mı acaba? Şöyle burada da var. Bakın sağ tarafta hepsi Audi bunların. Şöyle kamerayı çevireyim. Bu Audi'nin elektrikli arabaları da çıktı. Acaba nasıl? Kullananlar memnun mu? Ya bana da elektrikli araba verecekler şirketten ama hiç sevinmiyorum. Şimdi kablo peşinde koşturacağız. Şimdiki araba Volkswagen Caddy, dolduruyordum mazotu. 750-800 kilometre gidiyordum. Merhaba kardeşim, İsveç'ten selamlar. Biraz da elektrikli arabaları. Kardeşim yazdığına göre herhalde abim oluyor. Abim hoş geldin. Biraz evvel gösterdim, bak o Audi'lerin çoğu elektrikliydi. Tam ileride Toyota satış yeri gene ama hep aynı adam. Buranın sahibi hep aynı. Ben şurada karşıda Toyota aldım. Bakın buradan aldım ben. Şimdiki kullandığım arabayı. Bunlar bugün açık mı ya? Noel bayramı yüzünden olabilir. Evet. Burada solda yukarıda ayna var. Çünkü sağ gözükmüyor. Şöyle şuraya girelim. Ne dersiniz? Dankeschön.
18 kişiyiz. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. Araba satış yerine geldik. Biraz arabalara bakıyoruz arkadaşlar. Tabii ki arabaları detaylı olarak da çekmek lazım bir kere. Burada ne var şimdi? Şöyle kamerayı çevireyim. Şöyle çevireyim de görün. Arkadaşlar bu gördüğünüz bütün arabalar, binalar, inanın bana hepsi aynı adamın ve inanın bana adamı görseniz, tipini görseniz hadi ya dersin, olamaz dersin. Çünkü normal bir işçi gibi geziyor. Merhaba Murat Bey, eski arabanı arıyorsundur. O teneke Toyota'yı aldıktan sonra olur mu abi ya? Ben bu Toyota CHR plug-in hibrid'de o kadar memnunum, o kadar rahat ki yani gerçekten memnunum. Tabii ki BMW X5'i tutamaz. Ama BMW X5'in yeni fiyatı 150 bin frank, bunun yeni fiyatı 50 bin frank. Bunun 3 tane BMW bir tane alırsın, bundan 3 tane alırsın. Ama para karşılığında verdiği özellikler, konforu filan o kadar çok memnunum ki yani Toyota'dan para da almıyorum bakın ama söyleyebilirim gerçekten ben çok memnunum. Yalnız bu benim şimdiki kullandığım araba 2 kişilik arkadaşlar. Yani iki çocukla Türkiye'ye falan giderseniz eziyet edersiniz. Ufak araba, benim büyük arabaya ihtiyacım yok. Bundan böyle onun için bunu aldım. Ve çok memnunum. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar oradan çıktık. Müsaade ederseniz şimdi elektrikli araba soranlar oldu. Onun da ben tabii ki detaylı videosunu çekerim. Yüklerim kanalımda. Hiç sıkıntı yok. Gelirim buradan size bir 15-20 dakikalık video yaparım. Şimdi İsviçre'yi özlemişler var. Biraz da İsviçre'yi gezelim. Tabii ki sizler de istiyorsanız. Şu anda 16 kişiyiz. 21 like var. Evet, senin fiyat performans olarak süper. Evet, milletin yorumlarına bakma. Herkes kesesine göre. Tabii ki ben de arkadaşlar ben zengin adam değilim. Ben de burada işçiyim. Ona göre dikkat etmem lazım. Ondan sonra çoluk var, çocuk var. Yani ben şahsen tabii bakın istesem giderim alırım, borç yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım, alırım ama gerek görmüyorum ve artık ne bileyim 58 yaşına geldim, eskisi gibi özen de yok yani. İnsan gençken daha fazla böyle BMW'lere, Audi'lere, Mercedes'lere özeniyor ama özenim kalmadı pek. Benim için konforlu olsun. Bazı özellikler tabii ki alışmışım şart ve onlar oldu mu zaten gerisi ne bileyim yani biz daha çocukken Türkiye'ye gidiyorduk, Sıla yoluna gidiyorduk. Arabalarda klima bile yoktu. Klima bile yoktu. Camlar otomatik açılıp kapanmıyordu. Kendin açıp kapatıyordun. Öyle arabalarla biz Türkiye'ye gittik geldik. Ben öyle günleri görmüş bir adamım. Yani öyle BMW X5 olmasa da olur. Ya şimdiki düşüncem. O parayı ona vereceğime inanın bana giderim ailemle birkaç kere lokantada para yerim. Yemek yerim o parayla. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Karnımı doyururum. Güzel vakit geçiririm ailemle beraber. Benim için o daha değerli. Abi hayırlı yolculuklar. Nerelisin? Kardeşim ben biz Bursalıyız ama ben Almanya doğma İsviçre büyüme ama Bursalıyım. Bursa'nın Karacabey'inden. Evet şu anda Münchwilen'e geldik. Tuncay Erol bir WhatsApp'tan mesaj gönderdi. Tuncay buradan yazamaz mısın? Şimdi bakamam. En güzel araba, tamire gitmeyen araba o da Toyota.
Çok sağlam oldukları söyleniyor. Ve baktığın zaman böyle Saudi Arabistan ülkelerinde filan çöllerde möllerde baktığın zaman Mercedes, Audi, BMW yok. Hepsi Toyota. Ve onlarda yani bolca para var. Ama hep o büyük Toyota'ları kullanıyorlar. Buralarını merak edenler, Münchwilen'deyiz şimdi. Kanton Thurgau. Ama ne bileyim yaz ayları, ilkbahar yaz ayları benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve son arabayı neden değiştirdim diyeceksiniz. Ya arkadaşlar, ben bu arabanın aynısını Türkiye'den gelirken geçen sefer arabamı yeni almıştım, öbürkünü RAV4. Bunun aynısını gördüm, ya ben bu arabaya aşık oldum. O gün bugün kafamdan çıkmadı. Ondan sonra burada satış yerinde gördüm. Konuştum adamla, kullandım. Çok memnun kaldım. Ondan sonra dedi gel dedi, kafa kafaya değişelim dedi. Volvo XC60 dizelin üstüne araba tanımam. 3 yıl önce aldım. Çok güvenli ve konforlu bir araç. İnanırım ve düşüncelerinize de katılıyorum. Volvo'lar da çok konforlu araba. Çok doğru. Çok doğru. Daha çok markalar var. Yani ben şimdi muhakkak Toyota olacak. Ya fark etmez. Karşılığında bakacaksın. Paranın karşılığında ne alıyorsun? Ona bakacaksın. Yani ben şimdi bazıları mesela spor, futbol takımı tutar gibi araba markası tutar. Ben öyle eskisi gibi öyle değilim. Düşüncelerim benim bayağı bir değişmeye başladı. Para karşılığında ben ne alabiliyorum artık ona bakıyorum arkadaşlar. Yalnız XC60 üst klasman araba tabii ki. Benim şeyde var, Koyunço'da var. Aynı söylediğin araba ve kendim de kullandım. Şimdi mesela alır mısın dersen tabii ki alırım ama şimdilik ihtiyacım yok. Ama sırf Volvo değil, öbür markaların da süper arabaları var. Ben bir aralar, belki inanmayacaksınız, Opel hastasıydım. Bana şirket arabaları Opel veriyorlardı. Opel hastasıydım. Opel Omega vardı zamanında, şirket arabam. Çok memnundum o arabadan. Ama Omega'yı bir daha yapmadılar maalesef. Yorum geldi. Nereye gidiyorsun abi? Furkan. Furkan kardeşim, bir yere gittiğim yok. İsviçre'de sizi gezdirmek için çıktım. Canlı yayın provası yapmak için çıktım. Ve Aralık 26 erkenden Sıla yoluna gideceğim. İsterseniz böyle beraber canlı yayın yaparak gideceğim. Var mısınız, yok musunuz? Gidiyoruz mu beraber? 26'sında, bu ayın 26'sında aile izin lazım ama 26 erken. Ben deli adamım. Belki gece 12'de de çıkabilir. Benim işim belli olmaz. Ve neden gidiyorum? Stres atmak için diyorum ve size Bulgaristan yeni açılan otobağını bilhassa gündüz gözüyle göstermek istiyorum. Audi videosu ne zaman gelecek? Onu yaparım, hiç sorun yok. Biraz evvel gittiğim yerde Audi satılıyordu bak. Size Audi videosu da çekerim. Tekrar Sıla yoluna gidiyorum. 26'sında çıkacağım yola. İzin verin. Gelin hep beraber gidelim. Bana destek olursunuz. Tabii ki Sıla yolunda yanındayız yazdı. Berduş geldi. Hoş geldin Berduş. Murat Bey Avusturya'dan selam. Aleyküm selam. Şimdi bazı yorumları kaçırırsam affedin. Yani tabii ki arabada kullanıyorum. İleri de bakmam lazım ama bir gözüm yolda, bir gözüm telefonda, öyle. Ama tabii ki çok hızlı geldiği zaman yorumlar, şansı yok. Bunu birisi okuduğu zaman bile yetiştiremiyor. Du bist unterwegs. Ja, ich bin unterwegs, Kollege, für euch. Ich mache das. Aber mein Hochdeutsch ist leider nicht so perfekt, ja, weil ich in der Schweiz wohne. Buranın dili biraz başka olduğu için benim yüksek Almancam biraz böyle sizin için ne bileyim böyle başka gelebilir.
ist gefährlich. Ja, das stimmt. Weil ich muss so sagen, bak adama bak. Bunun yaptığı gefährlich. Benim yaptığım gefährlich değil. Benim yoluma geliyor. Arkadaşlar yani inanın bana, şimdi bazen navigasyona bakarsınız ya, navigasyona bakar gibi arada bir telefona bakıyorum. Görürsem bir yorum, ona cevap veriyorum ve bunu baştan da söyledim zaten. Onun için kusura bakmayın birisi bir yorum kaçarsa. Hoş bulduk. Sıla yolunda yalnız bırakmayız. Eyvallah Berduş, teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Bu arada çok yeni aboneler geldi. Allah razı olsun, katıldınız. Abone oldunuz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Abi sana nasıl bir soru sorabilirim? Arnavutluğun başbakanı kimdir? Bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum. Arnavutluğu bilmiyorum. İsviçre bizim Karin Keller-Sutter Bundespräsidentin bir hanım. Onu biliyorum ama Arnavutluğu bilmiyorum. Ama bakıp öğrenip istersen yazabilirim ama şimdi değil. Google teyzeye soru ver, sana söyler. Buraları daha halen bizim kaldığımız kanton ve böyle müstediler bazı yerleri. Ama tabii ki işte Aralık ayındayız. Ağaçlar iskelet gibi. Aynen Murat Bey, Opel'de sağlam 20 yıl önce Opel Zafira bende de vardı. CDTI dizel almıştım 8 defa, yetişemedim. Uf çok yorumlar geliyor şimdi. Ben arabayla gitmek istiyorum ama ne yazdı? 35 yıl önce, şimdi biraz çekiniyorum. Çekinmenize gerek yok. 35 sene evvelsinden 35 kere aslında daha iyi. Söylediğim videolarda devamlı tekrarladığım noktalara dikkat edin. Hatta birisi yazmıştı. Hangi noktalardan çekindiği için ona da özel yazdım. Hatta Instagram'dan yazmıştı. Ve herhangi bir zorluk olursa tekrar yazabilirsin diye söylemiştim. Tabii ki destek olurum. Devamlı destek olurum. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa, bir şey öğrenmek istiyorsanız. Haas 99, merhaba Murat Bey. Hoş geldiniz efendim. Destek olurum. Instagram sayfam da var. Oradan da videoların altında Instagram'ın adresi de var. Selam Murat Bey, bir gün bir kahve içelim, tanışalım. Ben Kanton Santral'den. Neden olmasın da, o zaman komşuyuz. Ben devamlı varım. Yani vaktim oldu mu, sizi rahatsız etmiyorsam olur. Ondan sonra benim gittiğim yerler bellidir yani. Cumartesi günü gittiğim yerler de bellidir. Her zaman ben hazırım yani. Öyle yok ben görüşmek istemiyorum filan, öyle birisi değilim ben yani. Büyük burunlu birisi değilim. Ben de İsviçre'de yaşayan bir Türk gurbetçisi, bir işçiyim burada. Bu YouTube'da biraz ne bileyim tesadüfen oldu. Ben YouTube'un Y'sini bile bilmiyordum. Murat Bey, gölde balık tutmaya git. Abicim ben balıkçılık çok yaptım yani, ne tesadüf. Bak Kanton Aargau'da, hatta orada Sportfischer Verein vardı. Orada üyeydim senelerce. Hatta kendimiz balıkları böyle ufacık alıyorduk. Onları büyütüyorduk, kantona satıyorduk. 1.20'ye tanesini. Tabii ki bu paralar derneğe kalıyordu. Dernekte üyeydim orada. Şimdi kaldığım kantonda balık tutmak biraz zor. Neden? Her 1-2 kilometre nehirde mesela balık tutmak için özel yerlerden müsaade alman lazım. Oraya para öde, buraya para öde. Parasını bıraktım.
Onun peşinde koşturman lazım. Ondan sonra şu kadar balık tutmak için mesela 20 tane kart var. 20 tane karttan 20 kişiden fazlaya müsaade vermiyorlar. Mesela yani bazı yerde 30, bazı yerde 50. Onu da zaten senelerden beri alan adamlara veriyorlar. Evet, aralarında yazışıyorlar. O zaman et işareti koyarsanız tabii ki biz de anlamış oluruz. Mazot fiyatları 1.69, normal benzin 1.69, mazot 1.85. Biraz evvel orada solda gördünüz. Bu arada 40 kişi olduk. Hoş geldiniz. 32 beğeni var. Beğeni verirseniz sevinirim. Ne kadar çok beğeni verirseniz YouTube bizi daha fazla ileri atıyor. Daha fazla insanlar bizi görüyor. Daha fazla insanlara tabii ki önüne düşüyoruz. Onlar da bizi bu sefer keşfediyor. Abone oluyorlar, izliyorlar, videolardan faydalanıyorlar. Sende ENP cihazı var mı? Şimdi kardeşim bende yok ve ihtiyacım aslında yok. Ama ben de özel şimdi alacağım. Hem bu bilgileri de size verebilmek için ENP üzerine ve Hırvatistan'da 2026'nın onun videosunu yaptım. Ekim ayı mıydı? Eylül mü? Ekim mi? Ondan sonra orada da ENP cihazı geçecek. Yani gişeler orada kalkıyor. Dikkat. Ama Sırbistan'da kullandığımız ENP cihazı Hırvatistan'da da geçerli olacak. Schaffhausen, Wil'de misiniz? Şimdi ben Wil'e yakın oturuyorum. Ama şu anda Adorf burası. İyi pazarlar, iyi yayınlar, saygılar Hamburg. Fatma Hanım teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Buradan da saygılar, sevgiler, selamlar. Burası Adorf. Burada da bakın direklerde böyle lambalar var. Geceleri yanıyor. Tabii ki isteniyorsa bir geceleyin de Noel konusu için buralarını bir gezmek lazım. Ama bilmiyorum yani ister misin istemez misin? Ben tanıyorum. Benim için fark etmez. Tabii ki bu görüntüler Zürih şehrinde de var. Bahnhofstrasse'de, orası çok özel. Daha da güzel tabii ki orası. Evet, 46 kişiyiz. Yeni gelenlere hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi nerelere gidelim? Nereden gezelim? Buradan sağdan mı gidelim? Burası Adorf. Burada sağ tarafta araba satış yeri vardı. Kapandı. Neden kapandı bilmiyorum. Adam yaşlandı, öyle mi bıraktı yoksa iflas mı etti, araba mı satamadı, zarar mı etti bilmiyorum. Burada sağ tarafta eskiden motor satış yeri vardı. Galiba Honda'ydı. O da kapandı. Schaffhausen buluşma planlayacak mısınız? Şimdi buluşma olabilir. Benim gittiğim yerler zaten belli. Cumartesi günleri Nail öz kardeşim köfte satış yeri var. Oraya bazen vaktim olduğu zaman köfte yemeye gidiyorum. Mesela öyle bir buluşma olabilir. Abi benim yorumumu okur musun? Ne yazdın ki? Yukarılarda kaldı Furkan. Abi Arnavutluğa beklerim inşallah. İnşallah kardeşim, oraya gelmiştim. Kosova'ya gelmiştim. Kosovo Arnavutluk olmuyor değil mi? Albanya'nın değil mi Arnavutluk? Kosova'ya gelmiştim. Prizren'e gelmiştim. Çok güzel bir yer orası. Bayağı memnun kaldım. Ve Türkçe konuşuyorlar. Orada bilhassa bizim yaşlarımızda Türkçe konuşuyorlar ve Türkiye'ye çok benziyor. Camileri, insanları, giyimleri, hareketleri filan bize bayağı benziyor. Evet, buralarda biraz sislenmeye başladı. Sis var. Ya bu telefon da çok sallanıyor bugün nedense.
Şimdi Adorf'tan Matzingen'e doğru gidiyorum. Buralarını tanıyanlar. Biraz evvel lafım yarıda kaldı. YouTube, arkadaşlar ben YouTube'un Y'sini bile bilmiyordum. Bana Türkiye'den kuzenim İsviçre'de yaşamıştı. Tabii ki İsviçre'nin yaşadığı köyünü özlüyordu. Abi Kreuzlingen'i çeker misin? Çeker misin? Çektik bir iki kere. WhatsApp'tan gönderdik zar zor. O zamanki telefonla. Ya kendi kendime dedim ben bunu YouTube'a yükleyeyim. Belki başkası da bakar 3-5 kişi. Çektim. YouTube'a nasıl yüklendiğini bile bilmiyordum. İnanın bana yani hiçbir şey bilmiyordum. Böyle başladım yavaş yavaş. Ondan sonra korona geldi. Abi ne olacak? Gidebileceğiz mi Sıla yoluna? Sen Almancam var, Türkçem var. Araştır. Araştırdık. Konsolosla iletişime geçtik. Telefonlaştık, sorduk, soruşturduk, yardımcı olduk, bilgileri verdik. Öyle derken Sıla yoluna gittik. Sıla yolundan bilgiler verdik. İsviçre'den bilgiler verdik. Öyle sizin sayenizde buralara kadar geldik. Herhalde seviliyoruz belki de hem seviliyoruz hem de işimi doğru yapıyorum ve severek yapıyorum. Yani bunu da siz belki anlamışsınızdır. Gerçekten yani daha saat çalmadan 3.30-4 gibi ben kalkarım. İlk önce bütün haber sitelerinde beraber çalıştığım haber sitelerine bakarım. En son haberlere, gurbetçileri ilgilendiren haberlerden bir haber kafama yatarsa hemen onun videosunu yapıyorum ben. O bilgiler mevcut. Ve onlar gerçekten iyi tutuluyor. Tabii ki bu sefer de ne oluyor? Böyle İsviçre videoları geride kalıyor. Araba videoları geride kalıyor. Yalnız şunu da ilave etmek istiyorum. Havalar da kötü gitti. Pazartesi günü işe gideceğim. Süper hava. İşe gitmem lazım. Videoyu çekemezsin. Cumartesi pazar geliyor. İsviçre'yi sel götürüyor. Hadi biraz daha gezelim. Ne dersiniz? Frauenfeld'e gidelim mi Frauenfeld'e? Depoda dolu. Anasını sattımını. Depoda dolu. Şarj da dolu. Şarj 44 kilometre gösteriyor şarj. Arabanın yakıtı sırf benzinle buralarda kullanırsam aşağı yukarı 5 litre. Yani elektriği açmazsam 5 litre. Elektriği açtım mı hop düşüveriyor. Ama bu sefer tabii ki elektrikle çalışıyor. Ve şimdi merak edenler olursa benim kaldığım kantonda evde doldurduğum zaman normal elektrik parasını geceleyin daha ucuz. Gece doldurduğum zaman 2 franklık doldurdum mu 2 franklık ne yapıyor? 2,20 euro yapıyor aşağı yukarı. 80 kilometre gidebiliyorum. Yani merak edenler için. Ama bundan daha fazla yararlanmak istiyorsanız çata solar taktıracaksın. Kendi evin varsa solar taktıracaksın. Benim şimdi şansım var. Eşim İsviçreli, beraber evimiz var. Şimdi işte onun burada ofert ediniyor. Sorduk soruşturduk 3 şirkete. Fiyat yaptılar. Bu sene onu taktırmayı düşünüyoruz. Ama tabii ki ileride de herhalde kalorifer de elektrikli olacak. Yani verme pompa deniyor burada. Isıtıcı deniyor. Bakın Türkiye'den izleyenler, adam daha ayağını atmadı, sana baktı mı durman lazım. Burada İsviçre'deki kanun bu. Türkiye'de de böyle olursa çok iyi olur. Adam sana baktı mı demek ki geçmek istiyor. Ayağını daha atmadı bile yola, duracaksın. Ya burada şimdi buralarını tanımayanlar bunu da söyleyebilirim. Burada yani Türkiye'den karşılaştırırsam, başka ülkelerle karşılaştırırsam sakin araba kullanıyorlar burada. Tabii ki ara sıra böyle çıkıyor bir çılgın da. Biz de gençtik, biz de ara sıra çılgındık. Bunu da söylemek isterim. Yani böyle hep dört dörtlük araba ben de kullanmadım. Ben de gençtim, ben de gençliğimi yaşadım. Ben de bazen tansiyon çıkıyordu, gaza basıyordum. Ama yaş gittikçe tabii ki insan da bazı şeyleri başka türlü görüyor. Şu anda 40 kişiyiz.
Biraz evvel 52 kişiydik. Nereye gitti bu 12 kişi? Bu arada saat kaç oldu ya? Saat telefonda yazmıyor. Burada 3'e 8 var. Bakıyorum 40 dakika olmuş. Şimdi buradan Matzingen'den Frauenfeld'e doğru gidiyoruz. Buralarını tanıyan var mı bilmiyorum aranızda. Olabilir. Tanıyanlar da yazabilir. Tanımayanlar da yazabilir. Bu sağda olan tren yolu sırf Frauenfeld ile Wil arası. Bunun bir ismi vardı ya. Neydi bunun? Thurgauer Frauenfelder Bahnli deniyor galiba. Frauenfelder Bahnli deniyor. Burada solda radarlar var. Bakın buralara gelmek isteyenler, gezmek isteyenler aman dikkat. 43 kişiyiz. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. İsviçre'deyiz, geziyoruz. Hedefimiz gezmek bugün. Yani oraya gideceğim, buraya gideceğim yok. Özel canlı yayın açtım. Hem prova olsun hem de biraz sizleri gezdireyim. Çoktan beri böyle video yapmadım. Ve konu açılmışken de söyleyeyim. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Allah razı olsun hepinizden. Selam abi, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim kardeşim, Allah razı olsun. Bakın bu ufak tren işte bu iki şehir arasında gidip geliyor. ...51 kişiyiz. Şimdi biraz sonra Frauenfeld'in içinden sizi dağlık tepelik bir yerlere de götüreyim. Oraları da görmüş olursunuz. Muhakkak videosunu çekmişimdir de. Bir de şöyle canlı görün bakalım. Şimdi gittiğimiz şehir biraz büyük. Yani İsviçre için büyük. Türkiye için ufak bir köy sayılır. Frauenfeld. Arkadaşlar zaten İsviçre'nin en büyük şehri Zürih. Zürih'in de kaç? 440 bin. O kadar yani. Fertik bitti. Murat artık arabanı değiştirmeye zaman daha dur be abicim ya daha yeni değiştirdik arabayı. Ben bu arabayı şimdi bu sene değiştirirsem hanım bana boşanma davası açar. Veyahut da beni tımarhaneye gönderir. Bu adamda bir eksiklik var der. Şimdi tam yorumu okuyamadım. Arabanı değiştirmeye zaman geldi. Sufseler taktırmazdan önce o enerjiyi muhafaza etmek için 60 kW batarya gerek devlete satarsan geri almak yaparsan vergi ödersin değmez. Şimdi isim neydi? Celil Koz. Tabii ki bu konuda şimdi düşünceler biraz değişiyor. Biz şöyle bir planlama yaptık. Güneş enerjisi kendi bataryalarımız olacak Bodrum'da. Kaç kilowatt ya? 23 kilowatt galiba. Kendimiz ilk önce kendimize tabii ki orada depolayacağız, şarj edeceğiz. Kullanabildiğimiz kadar kendimiz kullanacağız. Onlar dolduktan sonra da elektrik yani bizim çatı katından elektrik devlete gidiyor. Onun da valla kilowatt için çok az bir para veriyorlar ama bir şey veriyorlar tabii ki. Bakalım ve şimdi yaptırırsak devlet de bu faturaya destek oluyor. Yani şimdi bizim yaptırmış bunu da söyleyebilirim burada açık açık. Devlet bize 5.600 frank destek oluyor.
çatıya taktırdığımız zaman. Ama bu da kalkacak diyorlar. Onun için düşündük, taşındık, karar verdik hanımla beraber. Tabii ki çocuklar da beraber. Ve ileride bu ev çocuklara kalacak. Çocuklar da faydalanmış olacak bu teknolojiden. Bu düşüncelerle. Yani sırf ben bunu istiyorum diye değil. Bu arada Frauenfeld'e geldik. Burada tarihi evler var. Şu aşağıda olan palast gibi şey postane burası. Şale mi deniyordu? Ne deniyordu buna Türkçe? Tesla. Tesla da gidiyor. Evet, inşallah beğeniyorsunuzdur. İleride böyle videolar istiyor musunuz? Yazın bana. İstek var mı? Böyle pazar günleri öğlenden sonra olabilir. Siz çayınızı kahvenizi içersiniz. Bilhassa kış aylarında ya insanlar fazla dışarı çıkamıyor. O zaman tabii ki canınız sıkılıyor evde. Ben sizin için böyle çıkar gezerim yani, siz bana söyleyin. Hem de evden kaçmış olurum biraz. Bu geçmeyecek değil mi? Bir tarafa geçmeyecek. Ve İsviçre bakın temiz tutarlar. Öyle fazla sağda solda, şurada sağda bak birisi bir şey atmış. Yoksa olmaz ama tabii ki bazen burada da dengesiz insanlar oluyor, çöpünü yere atıyor. Burada da oluyor. Olmuyor değil yani. Yani diyemem şöyle böyle ama genelde kendiniz de bakın, görüyorsunuz, temizdir. Şimdi biraz evvel dediğim gibi burada duramadık. Sizi şimdi dağlık tepelik bir yerden gezdireceğim. Az kaldı oraya da. Şu anda kaç kişiyiz? 46 kişiyiz. Burada Denner de açık. Bakın bu Noel yüzünden Aralık ayında bazen pazar günleri burada bazı dükkanlara özel müsaade alman lazım, açıyorlar. Ama buna pazar günü özel müsaaden olması lazım. Öyle herkes kafasına göre burada dükkanını açamaz. Ondan sonra akşamları filanca saate kadar açıktır. Ondan sonra kapatman lazım. Yani Türkiye'deki gibi değil. Biz Türkiye'ye, Antalya'ya geliyoruz. Otele giderken gece saat 2 çorbacı açık. Burada öyle yok. Müsaade alman lazım. Ya ben telefonu da şarja takmadım. Bunun şimdi şarjı bir biterse pat diye kapanır. Benim yanımda kablo var. Şurada bir yerde durayım arkadaşlar. Ben bunu şarja takayım, kapanır. Bu büyük bu. Ama inşallah şimdi ben bunu buraya takarsam arabanın mikrofonuna mı gidecek acaba ses? Bilmiyorum. Bana hemen yazın. Ses test geliyor mu ses? Mustafa Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar. Murat Bey İsviçre'ye selamlar. Buradan da selamlar Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar. Yorumlarınız geliyor. Teşekkür ederim. Devamlı takiptesiniz. Aboneleri gözünüzden kaçmıyor. Allah razı olsun Mustafa Bey. Bu ayın 26'sında Sıla yolundayım. Beklerim Mustafa Bey. 26-20 şimdi nasip olursa şöyle söyleyeyim. Yani ömrümüz olursa, yaşarsak, hangi bir aksilik çıkmazsa yoldayız. Ses geliyor. Çok teşekkür ederim Bekir Deniz.
Çünkü bazen arabaya taktığım zaman kabloyu pat diye arabanın sistemine şey yapıyor, ekleniyor. Ondan sonra sıkıntı oluyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Sıla yolunda bazen zorluklar çektik bu konuda. Bu arada 46 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve bakın, İsviçre'nin böyle yolları da var. Bakın şimdi ayrıldık. Şehir yerlerinden, modern yollardan geldik köy yollarına. Bunlar köy yolları. Nere üzeri gideceksiniz? Ben şey düşündüm, Macaristan düşündüm. Belki de dönüşte Hırvat yapabilirim. Sizce nasıl? İyi mi? Macaristan gidelim mi? Yani Münih üzeri, Salzburg, sonra Viyana, ondan sonra Macaristan, ondan sonra Sırbistan. Devamlı gittiğimiz yol. Ne dersiniz, olur mu? Ve gitmemin nedeni, belki buna bazıları anlayış gösteremiyor. Çünkü anlamıyor adam, diyor. Nasıl sen stres atarsın o yolda? Ben stres atmak için gideceğim. Yılbaşında abone 50.000'i bekliyoruz. İnşallah Mustafa Bey. Sizlerin sayenizde, sizler de destek olursanız, videoları paylaşırsanız olabilir. Olmayacak bir şey yok yani. Şu anda çok iyi gidiyor. Çok memnunum. Tekrar sizin sayenizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah videolar faydalıdır. Bu canlı yayın da faydalıdır. Video ne kadar renksiz olduysa, ama inşallah biraz pazar gününüze renk katmıştır diyebilirim. İnşallah. Hava sisli, çok sisli. Evet, gerçekten. Yani öyle bir hava var ki insanlar zaten bakın hepsi içeride herhalde, televizyon seyrediyorlar, yatıyorlar, bir şey uzanıyorlar, keyif yapıyorlar. Onun için fazla insan da yok dışarıda. Bakın İsviçre'nin köy yerleri buraları. Burada birkaç kişi çıkmış sokağa, yürüyüş yapıyorlar. Tabii kahveyi içtiler, pastaları da yediler evde. Şimdi biraz yağ yakmaları lazım. Öyle hep yatmakla olmuyor bu iş. Grüezi miteinander. Grüezi. Grüezi. Evet, Alman durdu burada. Dankeschön. Adam açmıştır viskisini Murat abi. Keyif. Pazar günleri pek öyle fazla içmezler. Ya, tabii içen de var. Dikkat etmem lazım şimdi. İçeni de var ama genelde fazla alkol içmezler. Neden? Pazartesi günü gene iş çağırdığı için biraz frenler. Ama cumartesi o içen içer. Cumartesi akşamları hele böyle bir eğlence, bir şey oldu mu eğlenmesini de bilirler yani. Öyle bir yaz aylarında bira içerler. Kırmızı şarap genelde ve İsviçreliler çok kahve içer. Kahveyi severler. Ve bakın, sis. Onun için biraz böyle çekiniyorum bu İsviçre videolarını yapmaya. Şimdi yılbaşında eğlenirler. Fatma Hanım, çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Allah razı olsun. Desteklerinizden katılıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Ya rakı keyfini bilmez onlar. Ayıp ettin. Türkiye'de o Antalya otellerinde onlar rakıyı da öğreniyor. Antalya'da. Öyle bir biliyorlar ki
Böyle bir baştan ıh mıh yapıyorlar ama ikinci, üçüncü rakıdan sonra hoşlarına gitmeye başlıyor. Tabii seveni de var, sevmeyeni de var, sonra içeni de var, içmeyeni de var. Bazıları da tabii ki hiç alkol almıyor. Spor, spor, spor. Adam sıhhatini düşünüyor. Evet, Mustafa Bey yazdı. Avrupalı 5 gün akşam 10'da yatar. Cuma, cumartesi geç yatar. Tabii Mustafa Bey, ben saat 10'dan daha evvel yatıyorum tavuklarla beraber. Ama ona göre de tabii 3.30-4 gibi kalktığım için Türkiye'de viski tüketimi rakıyı geçmiş yazdı bir arkadaş. Kimdi o? Şimdi şurada bir duralım. Ahmet Yaşar yazmış. Teşekkür ederim Ahmet bu bilgi içinde. Olabilir. Olabilir. Buradan şimdi soldan Frauenfeld ileriden gidelim. Gene Adorf'a gidiyoruz. Şimdi böyle döndük dolaştık. İşte bak böyle pazar günü spor yapanlar da var bak. Benden yaşlı adam ama pazar günü sporunu yapıyor, koşturuyor. Fittir, benden fittir yani. Bunlar da var. Bu sabah bir işim vardı, aceleden çıktım. Akaryakıt satılan yerden bir şey almam icap etti. Bağırma, Toyota gördük. Bisiklet kullanan çok vardı. Bisikletle o yarış bisikletleri var. Birkaç tane grup görmüştüm yani. Evet, bu arada 49 kişiyiz. Yeni gelenlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ve hava kararmaya başladı. Tabii sis de kendini gösteriyor. Saat daha erken ya, 3'ü 10 geçiyor. Türkiye'de 5'i 10 geçiyor. Herhalde Türkiye'de hava kararmaya başlamıştır. Türkiye'deki havalar nasıl? Yazın bakalım, öğrenelim. Avrupa'dan seyredenler nerelerden yazıyorsunuz? Sizi de bir öğrenelim. Mustafa Mete Bey Almanya'dan, Münih. Değil mi Mustafa Bey? Münih burası gibidir herhalde. Hava 3 derece burası şimdi şu an. Benim yeğen Memmingen'de oturuyor. İzmir 9 derece abi. Ahmet yazdı. Ahmet teşekkür ederim. Güzel, 9 derece iyi. Ama Antalya tarafı daha sıcaktır. Orası 15-16 belki 20 derece vardır. Şu anda 52 kişiyiz. Bak bu genç de pazar günü yürüyüşe çıkmış. Eşortmanları giymiş. Geziyor. Tekrar Adorf'a geldik. Offenbach'tan 5 derece. Offenbach nerede ya? Offenbach mı, Offenbach mı? İki tane mi F var? Offenbach. Mustafa Mete, Almanya'dan Noel geliyor diye çikolata, kahve ve içki fiyatları haftalık indirim yapıyor. Bizde fiyatlara zam geliyor. Evet, şimdi buradan sola. Hamburg'da hava güneşli, soğuk. 7 derece. Fatma Hanım teşekkürler.
Bakın burada da güneş enerjisi için takmışlar. Çatılarda bayağı gözükmeye başladı. Yani bu kötü bir şey olsa herkes taktırmaz diye düşünüyorum. Benim düşüncem. Münih'te hava 3 derece. Aynı burası gibi Mustafa Bey. Evet, bu arada Aadorf'a geldik. Yine tekrar. Gütersloh Halle Westfalen'da 7 derece. Ayhan Bey teşekkürler. Dormagen. 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 Selamlar Dormagen'e. İnşallah doğru okumuşumdur. Dormagen. Gel. Dormagen. Üstad, Kıbrıs'ta meşhur alkoller Türkiye'den 3 defa bir fiyatına çok ucuz. Olabilir. Alkol konusunda tabii Türkiye vergiler yüksek. Şimdi biraz evvel buradan sağ taraftan gelmiştik. Göstereceğim orasını. Oradan geri dönmüyoruz. Buradan direkt, şimdi buradan sağdan gelmiştik. Araç kullanırken zor olmuyor mu? Tabii ki zor oluyor da işte gözüme kestireni okuyorum. Gözüme de şimdi aynı navigasyon gibi. Nasıl navigasyona bakarsın ara sıra nereden gideceksin diye. Ben de telefona öyle bakıyorum. Ama %80 gözlerim devamlı. Zaten bir tanesi devamlı ileride. Onun için devamlı da baştan da söyledim. Bir yorumu kaçırırsam özür dilerim. Kusura bakmayın. Yani tabii ki gözler ileri bakması lazım. Allah muhafaza çocuk mucuk çıkar, bir hayvan çıkar, köpek fırlar yola. Ama tabii ki böyle sıla yolunda en kralı birisi yorumları sana okursa sen de ona göre cevap verirsin ve icabında bazı sorular geliyor. O soruları da cevaplarsa en iyisi o. Yani bana çok faydası oluyor öyle birisi oldu mu, ama bazen de olmuyor. Ben de canlı yayını açıyorum. Okuyabildiğim kadar okuyorum. Ama canlı yayınlar Sıla yolunda baya enerji alıyor. Sıla yolu yazın mı iyi, kışın mı? Yaz aylarında daha güzel. Şimdiki arabalarda zaten klima var. Evet. Ses geliyor mu şimdi? Şimdi ses geliyor mu?
Ses geliyor mu? Ses geldi, tamam. Tamam, ses geldi, okey. Tamam. O zaman tamam, gene ileri alalım. Görüntüyü şuradan. Evet, Murat abiye bir like verin. Like devamlı iyidir. Ne kadar fazla like olursa yorum, öbür videolara da yorum yaparsanız YouTube, Google bizi daha fazla ileri atıyor. Like verenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Ve yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum. Hayırlı pazarlar. İnşallah pazar günün keyfini çıkarıyorsunuz. Murat abi sayende İsviçre'yi geziyoruz. Zaten amacım da oydu. Bu videoyu açmamın amacı hem size İsviçre'yi şöyle biraz göstermek, kaldığım yerleri ve de bir test yapmak. Yani canlı yayın çoktan beri yapmadım ve gene tekrar zorluk çektim. Neden? Her seferinde açtığım zaman bir şey değiştirmişler. Yok dik tutacaksın, yok yan tutacaksın, yok şöyle tutacaksın, böyle tutacaksın, yok oraya tıklayacaksın, buraya tıklayacaksın. Burası Wengi. Gene Kanton Thurgau'dayız. Buralarını tanıyanlar bilir. 1980-1990 arasındaki Sıla yolu neden güzeldi? Video çekiminde söylemiştin. Şimdiki zaman iyi değil mi? Bir dakika. 1980-1990 seneleri benim sırf Sıla yolu değil. Yani Sıla yolunu demek istemedim sırf. O seneler benim için çok güzeldi. Yani hem gençtim, hem müzikleri daha çok hoşuma gidiyordu. İnsanlar daha başkaydı. Şimdi de şansımıza tren geçecek. Olsun, biraz muhabbet ederiz. 1980 senelerinde bu konular yüzünden bu kadar şimdiki gibi aşırı pahalılık yoktu. İnsanlar daha relaxti, yani şimdiki gibi ne bileyim bambaşkaydı. Onun için 1980-1990 seneleri benim hoşuma daha fazla gitti diyebilirim. Şimdi karşılaştırdığım zaman çalışırken de mesela iş hayatında daha fazla stres. Aynı işi daha da çabuk bitirmen lazım. Daha da çabuk, daha da çabuk. Şunu şöyle, bunu böyle. Terminler filan. Yani bambaşka 80-90 seneleri benim görünüşüm, tabii ki yanlış da olabilir. Yani yanlış görüyorsam affedin. Ben böyle görüyorum. Biraz da kendimi göstereyim. Onun için 1980, 1990 ve tabii ki o zaman 67 doğumluyum. Hesaplayın 80 senesinde kaç yaşındaydım? O günleri neden arıyorum? 13-14 yaşında ailenle, annenle, babanla Türkiye Sıla yoluna gidersen tabii ki o anılar da var aklımızda. Onun için de şirin geliyor. Bakın tren de geliyor. Treni de görün. Onun için sonra o Sıla yolu, o günler işte aklıma geliyor. Annem yere böyle kilimi yayardı. Hiç gözümün önünden gitmiyor o anılar ya. Domates salatası, içinde soğan filan, üstüne şöyle zeytinyağısı, tuz. Uf, bunu anlatırken gene karnım acıktı. O imkanı oluyordu. Bir tane karpuz kesiyorduk filan. Ya o anılar geliyor aklıma. Arkadaşlar o zaman klima bile yoktu. Biz Opel Kadet'le 5 kişi Türkiye'ye gittik. Arabanın içinde klima yok. Araba küçük, 70 PS. Üstü yüklü, arkası yüklü. Öyle biz Türkiye'ye gittik. Yani o Yugoslav yolu gidiş gelişliydi. 400 kilometre taka 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 o bir yol var. Taka taka
100 kilometre. O anılar gözümün önünden gitmiyor ve ne bile işte siz ne diyorsunuz? Siz eskiden gidenler nasıl düşünüyor? Ben sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Ben çok seviyordum o günleri ya. 1980-90 seneleri, o seneler. Tabii ki gençliğimiz gelmişti. 1990'da ben kaç yaşındaydım? 23 yaşındaydım. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Şimdi süngeri sıkıyorum, suyu çıkmıyor. İhtiyarladık. Burada sol tarafta bir araba satış yeri var. Buradan da birkaç kere satış diyorum. Araba çekimi yaptım. Arkadaşlar burada çok ucuz arabalar var. 3000 franka, 4000 franka. Yani seni işe götürüp getirecek arabalar burada. Sırf iş için kullanacaksın. Fabrikaya gidip gelmek için 3000'e, 4000'e, 5000'e burada araba var. Yani 2500'e bile görmüş oldum yani burada frank olarak. Evet, bu arada 54 kişiyiz. 80 like geldi. Like'lar için teşekkür ediyorum. Yeni gelen aboneler için de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Destek oluyorsunuz. Evet, ismi okuyamadım. Almanya'dan bir soru geldi. İsviçre'deki plakalar neden küçük? Bilmiyorum. İsviçre'deki plakalar böyle küçük. Şimdi yalnız bir problem var. Zürih'te 980 bine geldi. 1 milyon olacak. Plakada küçük olduğu için onu düşünüyorlar. Nasıl yapsınlar? Önüne bir A mı koyacaklar, B mi koyacaklar? Onu düşünüyorlar. Nasıl yapsınlar? Ama genelde yani İsviçre'nin numaraları evet böyle küçüktür, şirindir. Bazı ülkelerin plakaları var. Aman Allah'ım çok büyük ya. Arabanın bütün güzelliğini, hele o spor arabaların bütün güzelliğini alıyor. Abi plakalı değil mi? İsviçre Avrupa Birliği değil. İsviçre Avrupa Birliği'ne girmedi şimdiye kadar ve girmek de istemiyor. Yani çoğu insanlar istemiyor. Bana sorarsan da iyi yapıyorlar, girmiyorlar. Çünkü görüyoruz AB ülkelerine giren ülkeler o euroyu para Şimdi ses geliyor mu gelmiyor mu? Ses geliyor mu gelmiyor mu? Yazın şimdi tekrar. Ses var mı yok mu? Heh, iyi. Tamam, Belan'ı da kapattık. Sayenizde güzel bir pazar gezmesi oluyor. Ben de teşekkür ederim. Şimdi geldi.
Arkadaşlar hanım beni yoksa pazar günü aramaz. Şimdi herhalde bir şey oldu bilmiyorum. Acil bir şey olması lazım. Çünkü 4. sefer arıyor. O aradığı zaman da arabadan bağlandığı için ses gidiyor. Onun için bu teknik sıkıntısını çektik. Kusura bakmayın. Bu arada 64 kişi olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Abi kaydı silme, sonra izleyelim. Yok silmem, canlı yayında kalacak bu. Bilmiyorum nasıl bir resim var üstünde, onu bile bilmiyorum. Yani apar topar böyle acele açtım. Bakın burada şimdi Noel ağacı da satma yeri de renklendirmişler. Bunu bu sene yeni yapmışlar böyle. Satış yeri vardı da böyle lambalar da takmışlar. Bakın. Bunu yeni görüyorum böyle. Evet, geldik. Sirnah. Burada da Türkiye'den yazanlar var. Burada yaşamışlar zamanında. Senin resmin var abi. Tamam, benim resmim varsa işi kurtardık. Komşunun resmi olsaydı olmayacaktı da benim resmim varsa iyidir. Ama ben ona başka bir resim istiyorsanız şey yapabilirim, montajlayabilirim. Artık yavaş yavaş elimden gelmeye başladı öyle işler. Mustafa Bey haklısınız. Misafir geliyor olabilir. Çocuklar aramışlar anne biz geliyoruz diye. Onun için şimdi tabii ki müsaade ederseniz sonra şimdi biraz şöyle birkaç dakika daha gezelim. Müsaade ederseniz ben kapatayım. Ne kadar oldu? 77 dakika olmuş. İsterseniz tabii ki böyle canlı videolar pazar günleri yaparız. Hem ben gezmiş olurum. Şu arabanın güzelliğine bak. Hem ben de gezmiş olurum, bir hava almış olurum. Hem de sizler de canlı görmüş olursunuz. Sonra İsviçre'yi isteyenler var, görmek isteyenler var. Ve hatta başka yerlere gittiğim zaman da açarım. Yeter ki siz istiyorsanız, tabii ki istiyorsanız yorumlarda yazın, like verin. Ben hazırım, ben yaparım. Canım feda. Canlı gelsin diyorlar. Bak tabii ki siz yeter ki isteyin. Böyle canlı İsviçre'yiz. Ondan sonra Bodensee göl tarafına falan gideriz pazar günü. Var, güzel yerler var. Var, gösteririm yani. Hiç sıkıntı yok. Beni tanımak isteyenler, ben buradayım. Tanışabiliriz, kahve içeriz, muhabbet ederiz. Yani ben öyle yok, ben gelmem öyle şey yapmam yani. Ben hazırım. Tabii birisinden tanıştığımız zaman videoya kapalı. Sıkıntı yok. Vay can abim yayın açmış. İsviçre'den zamanı güzeldir. Evet. Muhammed geldi. Hoş geldin Muhammed. Canlı yayın yap ustam. Yapacağım. Söz. Bundan sonra gelecek. Ben de teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Şu anda 46 kişiyiz. 86 like geldi bu arada. Tabii bazı arkadaşlar da geldi gitti. Bunu böyle alışırsak artık pazar günleri yapmaya onlar da kendilerini o zamana ayarlarlar. Herkesin işi gücü oluyor, misafiri oluyor. Misafire gitmek zorunda kalıyor, söz vermiş oluyor. Veyahut da bir arkadaşına söz vermiş oluyor. Tabii ki canlı yayına katılamıyor. Ama bunu böyle ayarlarsak pazar günleri diyorum. Ve siz de bilirseniz Murat Bozdan canlı yayın açacak. Ona göre ben de tabii ki bir sistem ayarlarım. Bunu evvelden size bildiririm ki boşuna beklemezsiniz ve ona göre canlı yayın açabiliriz. Sizler de katılırsınız dört dörtlük. Şimdi bu Aldi'nin parkına bir girelim burada. Burada Aldi var. Aldi'nin çikolatası meşhurdur. Nussknacker. Ya 79 kuruş muydu? 89 kuruş muydu? Oldu 1,29. Aynı çikolataya bayağı bir zam geldi.
Şimdi şuraya şöyle park edeyim. Şöyle tam karşısı da araba satış yeri ve sahibi Türk. Gloten'deyiz. Araba almak istiyorsanız bak çok güzel arabalar var, kaliteli arabaları var. Abi yılbaşı için Alp Dağları'nda yer aradık bulamadık yoksa gelecektik. Olabilir. Ona bayağı erken ayarlaman lazım kardeşim öyle şeyleri. Ben gene kamerayı müsaade ederseniz kendime çevireceğim. Benim görüntüm de böyle. Tabii ki haber videolarında görüyorsunuz beni. Bayağı bir kilo verdim. Haziran ayından beri biraz kilo verdim. Haydi'nin köyünü canlı yayın isteriz. Oraya da gittim. Videosunu çekmiştim. Tabii ki canlı yayın olabilir. Oradan da olabilir. Orada arabayı bir park ediyorsun. Şöyle bir 10 dakika falan yürüyorsun. Ama uyanıklar çok şey yapmışlar onu. Sistemli yapmışlar. Daha köye giderken böyle bir bilet satın alıyorsun. Bedava yok. Ondan sonra Haydi'nin yaşadığı evin içine girme müsaaden var. Okula gittiği okulun içine girip bakabilme imkanın var filan 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 bazı şeyler güzel yapmışlar. Onlar da işte ondan faydalanıp biraz para kazanmak istiyorlar. Yok Haydi çaydanlığı, kahve takımı var. Yok Haydi bıçağı var. Yok Haydi çatalı var bilmem ne var. Havlusu var, şusu var, busu var. Grimsel Pass ile tırla geçeceğim. Kocan üzeri otobandan geri döndüm. Abi Grimsel Pass'tan tırla geçme. Çok yüksek yerlerde oraları. Yakışıklı abim benim. Teşekkür ederim. Hepimiz yakışıklıyız. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar müsaade ederseniz ne kadar oldu? 81-82 dakika olmuş açalı. Gene tekrar öbür yayınlarda sizlerle görüşme dileğiyle müsaade ederseniz şimdi yayını kapatmak istiyorum. Hanım birkaç kere aradı. İnşallah bir sorun yoktur. Bir misafir gelecekse zaten o bir sorun değil ama biliyorsunuz bu dünyada her şey olabilir. Onun için biraz da içimde kaldı. Biraz kıpır pırpır olmaya başladım. Görüşürüz abi. Teşekkür ederim. İnşallah Sıla Yolu canlı yayın olacak. 26'sında yola çıkıyorum. Bakın belki sabah 3'te çıkarım. Belki gece 12'de çıkarım. Belki sabah 6'da çıkarım. Belli değil ama 26'ında planladık. Herhangi bir aksilik olmazsa 26'sında burada kamera değil mi? Ben buraya bakıyorum ama burada. 26'sında yollardayım. Ve ne için gidiyorum? Stres atmak için gidiyorum. O yol benim için stres atmak. Yoksa ben o yola gitmem. Ve Bulgaristan'dan gündüz gözüyle size yeni otobanı göstereceğim. Bilhassa gelirken şaşıranlar olmuş. Şaşıranlar olmuş. Orada şaşırmayalım. Şaşırırsak beraber şaşıracağız. Ve yolu gene kontrol edeceğiz. Tekrar otobana gireceğiz. Aynı hataları siz de yapmayın. Gündüz gözüyle. Bilhassa dönüşü de göstermek istiyorum. Dönüşte yazlar. Hatta burada arkadaşlarım dönüşte hata yapmışlar. Sofya'nın içine girmişler gene. Tabii ki onu istemiyoruz. Bu otobanı yapmışlarsa onu da dört dörtlük gitmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. Bu düşüncelerle yola gideceğim. Stres atmak için gideceğim. Yolları size tekrar göstermek için gümrüklerde bir değişiklik var mı? Yollarda bir değişiklik var mı? Yollarda yeni sahtekarlar çıktı mı? Yeni bir sistem hazırladılar mı? Bunları öğrenmek için. Birisi daha yazdı ama kaçırdım. 3 hafta evvel Türkiye'deydim. Giderken şaşırdım. Gelirken hiç problem yoktu. Bakın yani şaşıranlar var. Onun için tekrar bir bakalım. Sizler de tabii ki sonra imkanınız olacak. Ona devamlı o videoya bakmaya, hangi tabelaları takip etmeniz lazım, nasıl gitmeniz lazım, nereden çıkış yapacağınız, nereden yol değişimi var. Kapıkule'ye gidebilmek için geri dönerken de aynısı tabii ki. Hangi yoldan devam edeceğiz Sırbistan'a, Belgrad'a devam etmek için. Evet. Daha bir sürü yorumlar geliyor ama okuyamayacağım. Şimdi hanımı aramam lazım. Acaba bir şey mi oldu? İnşallah bir şey olmamıştır. Tekrar müsaadenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için, yorumlar için, like'lar için. Allah razı olsun hepinizden. Ve en sonunda ne diyorum? Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.